Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğitim videoları serisine devam ediyoruz. Bugün geri kalan Joker, Azize ve Büyücü incelemiştik. Sonrasında İmparator ve İmparatoriçe'yi incelemiştik. Bugün ise Azize'den itibaren Kader Çarkı'na kadar olan majör arkanaları inceleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Aziz kartıyla devam ediyoruz. Aziz kartı majör arkananın 5. kartıdır. Kural koyan anlamına gelir Aziz kartı. Mistik akıl demektir. Yani bizim mistik aklımızı temsil eder. Yeryüzünde kutsalın temsilcisidir. Ama bakın yeryüzünde kutsalın temsilcisidir. Ahlaki prensipleri öğreten kişi de diyebiliriz Aziz için. Freud'un ortaya koyduğu süper egonun karşılığıdır aslında. Süper ego nedir? Ahlaktır. Saf ahlaktır. Yani olması gereken neyse onu temsil eder. Toplumsal kurallar neyse onu temsil eder. İşte Aziz kartı da süper egoyu temsil ediyor arkadaşlar. Yani içimizdeki ahlaki yanımızdır. Jung'a göre de persona yani maskedir. Nedir persona? Aslında dışarıya, topluma gösterdiğimiz yüzümüzdür. Yani o ahlak kuralları çerçevesinde topluma uymak amacıyla topluma gösterdiğimiz yüzümüzdür persona. Diğer adıyla maske. Yani taktığımız maskelerdir de diyebiliriz bir anlamda. Ahlaklı olmak ve topluma uymak açısından. Aynı zamanda Aziz kartı anneden kopmayı ve bireyselleşmeyi de anlatır. Yani Joker için artık yolculukta o anneden kopma, bireyselleşme süreci var ya, kendi kendine bir çocuğun artık annesinden ayrılması ve kendi kendine artık adım atmaya başlaması gibi de düşünebiliriz süreç olarak Aziz kartını. Diğer taraftan iç sesimizi dinlemek için bir uyarıdır. Eğer Aziz kartı görüyorsak iç sesimizi dinlemek için bir uyarı niteliğinde de alabiliriz bunu. Yani bir soru soruyorsak o sorunun cevaplarını kendi içimizde aramaktan bahseder Aziz kartı. Gölge yanı ise kişinin kendini ruhani lider ilan edip ona göre yani herkesin ona inanmasını sağlamak ve daha da ileriye gidecek olursak bu konuda insanları sömürmek ve biraz da narsist bir yapı, yani gölge yönü. İnsanları sömürmek amacıyla ruhani lider olduğunu ilan etmek ya da bu gibi konular arkadaşlar. Artık bunu neye göre, açılımdaki kombinasyonlara göre bunu uyumlayabilirsiniz. Aşk anlamına geldiğimizde ise geleneklere bağlı, yaşlı ve bilge bir ruh demektir. Yani belki evleneceğiniz kişi, belki hayatınızda olan kişi ya da olası gelecekte karşınıza çıkacak ya da geçmişteki kişiden de bahsedebilir. Fark etmez. Burada geleneklere bağlı, yaşlı ve bilge bir ruhtan bahseder. Bakın, insan değil, ruh. Yani insan genç olabilir ama ruhu da yaşlı olabilir. Bundan bahsediyor burada, ruhtan bahsediyor yani. Aynı zamanda tabii ki geleneksel bir yapı içerisinde olduğu için Aziz kartı evlilik, ilişkiye zaman ayrılması gerektiği gibi konulardan da bahseder. Yani evliliğin temsili ve aynı zamanda ilişkiye bakılan zamana göre ilişkiye zaman ayrılması gerektiğiyle ilgili bir uyarı da olabilir Aziz kartı arkadaşlar. Geçelim aşıklar kartına. Joker, Aziz kartı ile birlikte bir annesinden ayrılma süreci yaşıyordu. Artık kendi adımlarını kendi atabilecek duruma gelmişti arkadaşlar. Aşıklar kartında ise artık Joker'in bir seçim yapması gerektiğini görüyoruz. Nedir? Kendi iradesinin farkına varmaktır. Yani artık anneden ayrılıp kendi iradesiyle hareket edebildiğinin farkına varma sürecidir aşıklar kartı. Aşk anlamı var gibi görünse de anlamı aslında aşktan çok daha derindir arkadaşlar. Birey olmak için
birey olmak için koparılması gereken bağlardan bahseder. Yani artık aileden, anneden bağların koparılması gerekiyordur birey olmak için. Bunu artık dediğim gibi kart kombinasyonlarına göre, tarottaki yerine göre ve olaya göre, duruma göre, konuya göre değerlendirebilirsiniz. Yani bir birey olup kendi iradesiyle seçim yapmaktan bahseder Aşıklar kartı. Aynı zamanda bir dönüşüm kartıdır. Çünkü o hani bireyselliğe dönüşme süreci var ya, işte o süreçten bahsettiği için aynı zamanda bir dönüşüm kartıdır. Kalpten yapılan seçimlerden bahseder aynı zamanda. Bilinç ve bilinç dışının uyumundan da bahseder. Çünkü burada bir kadın ve erkek, yani bakın şey var, dualite var yine bakın. Yani bir karşıtlık var. Bilinç eril olan tarafı, bilinçaltı ise dişil olan tarafı temsil eder burada. Yani bilinç ve bilinçaltının uyumundan da bu kartta bahsedebiliriz. Aynı zamanda maddi hırslardan da bahsedebilir Aşıklar kartı. Başkalarına olan bağımlılık da söz konusu olabilir bu kartı gördüğünüzde. Bunlardan özgürleşmek için doğru zaman olduğunu belirtir. Yani şu kartı gördüğünüz zaman bağımlılıklar olabilir. Hele ki şeytan kartıyla falan gelirse kesinlikle böyle bir anlamdan bahsedebiliriz. Çünkü şeytan kartı bağımlılık demektir. Aşıklar kartı da arkadaşlar bu bağımlılıktan artık kurtulmanın zamanının geldiğini bize gösterir. Gölge yanı ise geçmişe ve bırakamadıklarımıza saplanıp yolda geride kalmak. Yani bu yolculukta geride kalmaktan bahseder. Hatta yola devam edememek. Yani bu yolculukta hem geride kalmak hem de yola devam edememekten bahseder. Özgürleştiğini zannederken kendini daha fazla esaret altına sokmaktan da bahsedebilir. Aşk anlamına gelecek olursak ise dualite, denge ve bütünlüktür. Yani partnerimizle ya da hayatımızdaki kişiyle her kimse onunla bütünlük ve denge demektir arkadaşlar. Bunu gösterebilir. Bunun dışında ikililik, çünkü ikizler burcunun da kartıdır aynı zamanda Aşıklar kartı. İkililik, kutupsallaşma, karşılıklı çekim, alma verme dengesi, yin yang uyumu gibi konulardan da bahseder. Sevgi ve romantizm, aynı zamanda evlilik, barış, mutluluk, dostluk ya da işbirliği de olabilir. Yani sadece aşk anlamında değil, dostluk anlamında da ve işbirliği anlamında da bu kartı okuyabiliriz. Ağırlıklı olarak kendi seçimlerini yapmak, kalpten seçimler yapmak, dualite ve arkadaşlar dostluk, ikilik, işbirliği gibi konuları ve anlamları var Aşıklar kartının. Geçtik araba kartına. Major Arkana'daki 7. kartımız araba kartıdır arkadaşlar. Joker aşıklarda kalpten seçimini yapmıştır ve artık yola çıkmaya hazırdır. Bakın, yola çıkmaya hazırdır. Yani yola çıkma cesaretini artık gösterebiliyordur burada kahraman. Aşıklar kartı ile aynı zamanda evden ayrılma sürecidir Aşıklar kartı. Yani bu kart ile evden ayrılan kahraman artık çocuk değildir. Artık biraz daha bir olgunlaşma dönemindedir. Bir yetişkin olma yolunda devam ediyordur. Ve aynı zamanda bu kart bize konfor alanından uzaklaşmaktan da bahseder. Çünkü o anne kucağı dediğimiz yer ya da baba evi dediğimiz o konfor alanından çıkmaktan da bahseder. Zafer elde etmek için artık eski bilinci geride bırakmaktadır kahraman bu kartta arkadaşlar. Bakın sırayla yolculuğu sırayla anlatıyoruz. Yolda ilerlemek için gereken niyeti ve gücü gösterir. Dualiteye hükmeden kişi, o Aşıklar kartındaki o dualiteye hükmeden kişi ayrılığı yok ederek, yani farklı yönlere giden atları kontrol ederek kendi hükümdarlığının kralı olur. Bakın şurada Sphinx'leri görüyorsunuz. 2 ayrı Sphinx var. Birisi beyaz, birisi siyah. Bunlar karşıtlıklardan bahseder ve kahraman burada arabayı yöneten kişidir. Ve o Sphinx'lerin yani farklı yönlere, farklı enerjilere doğru yol almaya
hazırlanan o sfenkslerin aslında o farklılıklarını yok ederek onları tek bir yola sokmak, o dengeyi sağlamak üzere arabanın başına geçmiştir. Burada aslında anlatmak istediğimiz bu. Yani bu onun kendi hükümdarlığını, artık o çocukluktan çıkıp işte bireyselleşme sürecine girdi ya, burada kendi hükümdarlığını, kendi kararlarını ilan ettiğini artık görüyoruz. Bu krallık aynı zamanda bir olmaya giden yolda kendi birlik bilincini yaratıyor. Arabayı kullanan kahraman aklı ve duyguları arasında bazen karmaşa yaşayabilir. Tabii ki burada tam olarak bir ergilenme söz konusu değil. Akıl ve duygular arasında hala bir karmaşa yaşanma ihtimali var. Şimdi bu kartı gördüğümüzde evet, yönetimi elimize almak ve kendi irademizle yola çıkmak üzere olduğumuzu anlayabiliriz. Fakat hala bir kafa karışıklığı ve duygularla mantık arasında kalma riski söz konusudur arkadaşlar. Kişi ortaya iradesini koymalıdır. Bu konuda da bir uyarı olabilir. Eğer herhangi bir konuyla ilgili bakılıyorsa araba kartı görüldüğünde kişi ortaya iradesini koymalıdır. Aksi halde aklıyla duyguları arasında kalarak ilerleyemez. Az önce yaptığımız uyarının bir uzantısı bu da. Yani kendi iradenle hareket etmelisin uyarısı. Kişi maceraya çıkarken araba kartı maceraya çıkmak için bir araçtır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arabayla ilerliyor kahraman. Bu yolda artık buradan itibaren artık harekete geçmek gerektiğini gösteriyor yani. O arabaya binip o direksiyonun başına geçip ikililikleri uyumlu hale getirip, şu sfenkslerden bahsediyoruz, artık direksiyonun başına geçmek gerektiğini gösteriyor. Sürekli tekrarlayan döngülerden çıkmak anlamına da gelebilir bu. Yani sürekli tekrarlayan döngüleriniz varsa bu kartı gördüğünüzde artık o döngülerden çıkıp direksiyonun başına geçmek gerektiğini de gösterir. Gölge yanı kişinin yeterli deneyimi olmadan kibirli bir şekilde davranıp her şeyin üstesinden geleceğini zannetmesi ve bunu yaparken ani kararlar vermesidir. Yani çok fazla kendine güvenmenin, her şey yapabileceğini düşünmenin bir anlamı yok. Ölçülü gitmekte fayda var diyor. Yani bu kartın gölge yanı bu. Üzerinde düşünülmesi gereken konuları olgunlaşmadan değerlendirmemek gerektiğini de aynı zamanda bize söyler. Aşk için bakılıyorsa, araba kartı çıktığında, aşk bakımlarında aşk hayatının doğru yönde ilerlediğini gösterebilir arkadaşlar. Bu yani her şeyin yolunda olduğunu ve doğru yönde ilerlediğini gösterebilir. Gidişat tamamen kişinin kontrolündedir. Yani o anda söz konusu kimse, yani bakılan kişi kimse, o kimin adına okunuyorsa o kişinin iradesinde gittiği, kontrolünde gittiği ilişkinin anlaşılabilir. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda vardır. Çünkü henüz tam olgunlaşılmış bir durum yoktur ortada. Yani şurada henüz daha tam bir olgunluk yok. Bunun burada dikkatli olunması gerekiyor. Çok fazla tabii kendi iradesiyle yola çıkmak ve o dengeyi uyumlu yaratmak güzel. Fakat yine de dikkatli olunmasına fayda var. Çünkü tam bir olgunlaşma yok araba kartında. Evet, araba kartı da bu şekilde. Şimdi geçtik güç kartına arkadaşlar. Aslan burcunun kartı olan güç kartına geçtik. Potansiyelini açığa çıkarma gücünden bahsedebiliriz. Güç kartını gördüğümüz yerde bakın zaten burada bir aslanı ehlileştiren ve kafasında sonsuzluk işareti olan bir figür görüyoruz. Yani artık kendi potansiyelini açığa çıkarmıştır ve içindeki aslan aynı zamanda burada egoyu temsil eder. İçindeki egoyu da dizginlemiştir kahramanımız. Hepimizin içinde bir aslan yatar ve bu bizim potansiyelimizdir. Onu kabullenmemiz gerekir. Yani o potansiyelin var olduğunu, her birimizin içindeki o muazzam güç potansiyelin var olduğunu kabullenmemiz ilk başta şarttır arkadaşlar. Eğer bir insan kendinde potansiyel olduğunu düşünmüyorsa bu bir yanılgıdır. Bir şeyin hayalini kurabiliyorsanız zaten o şeyi, potansiyeline sahipsinizdir. Çünkü olmasaydınız hayalini kuramazdınız. Bu yüzden hepimizin içinde şu potansiyel kesinlikle var ve şu aslan onu temsil ediyor. İçimizde yatan bu büyük güce, bu büyük potansiyele güvenmemiz gerekiyor ve bu potansiyel
Yani nasıl söyleyelim bunu? Bu potansiyeli öldürmek veya hapsetmek yerine ehlileştirerek gücümüzü kazanmalıyız. Yani biz aslında o potansiyeli bastırıyoruz. Kimi zaman aslında o potansiyelin, o gücün açığa çıkmasından korkuyoruz. Çünkü konfor alanımız, alıştığımız şey güçsüzlük. Biz o konfor alanından çıkmaya korktuğumuz için bizim kendi gücümüzde, o içimizdeki o muazzam potansiyelde bizi korkutuyor bilinçaltı düzeyde ve biz bu yüzden çoğu zaman gücümüzü bastırıp inkar ediyoruz arkadaşlar. Güç kartı bu konuda bir uyarı veriyor. İhtiyaç duyduğumuz güç, biz kendi içimize dönüp onu gölgeden ışığa çıkarana kadar içimizde gizlice kalır. Gün içerisinde verdiğimiz tepkilerin çoğu aslında gölgelerimizden kaynaklanır. Dışarıdaki bir konu bizi etkiliyorsa bu mutlaka içerideki bir konudan kaynaklanır. Yine gölge arketipiyle ilgili bir bilgi veriyor burada. Ve bu konuyu dediğim gibi daha önceki videolarda da söylediğim gibi bu gölge konusunu ben ayrıyeten bir gün bir video olarak çekmek istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir konu ve tarotla da çok bağlantılı, aslında tarot okumalarıyla da çok bağlantılı bir konu. Jung'un gölge arketipi arkadaşlar. O yüzden şimdilik bu kadar bilgi vermiş olalım bununla ilgili. Kimse ışığı hayal ederek aydınlanamaz. İnsanı aydınlatan karanlığı idrak etmesidir demiş Jung arkadaşlar. Yani aydınlanmak için aslında ışığımıza değil karanlığımıza da ihtiyacımız var. Çünkü o bir dengedir. Güç kartı da biraz bundan bahseder. Açığa çıkmak isteyen potansiyelini bastırmak için kullanacağımız enerjiyi onu açığa çıkarıp kullanmak için harcamak çok daha mantıklıdır. Tıpkı şu figürün yaptığı gibi. Kartın üstündeki figürün. Gölge yok edilecek değil, dönüştürülecek bir alandır. Hazineye dönüştürülmeyi bekleyen bir alandır. Yine aynı şekilde içimizde yatan şu aslandan, onun gizli kalmış halinden bahsediyor güç kartı için. Bu kartı gördüğümüzde aynı zamanda kaçtıklarımızla yüzleşmenin vaktinin geldiği konusunda da bir uyarı olabilir arkadaşlar. Gölge yanı, güç kartının gölge yanı kişinin kendine çok fazla yüklenmesi, kendine şefkat göstermemesidir. Yani tıpkı şu kartta olduğu gibi aslında gösterilen bu şefkatin aslında kendimize gösterilmesi gerektiğini. Yani bu kartı gördüğünüzde şöyle bir uyarı alabilirsiniz. Bunu bu şekilde alabilirsiniz yani uyarı olarak. Kendine şefkat göstermelisin. Kendine çok mu fazla yükleniyorsun acaba? Anlamını çıkarabiliriz. Aşkta ise aslan gibi bir yüreğe sahip olmak anlamına gelir. Vahşi doğaya hükmetmek, yani güçlü olmak, cesur olmak, aşkına sahip çıkmak, ilişkiye sahip çıkmak gibi düşünebiliriz aşkta. Ve diyor ki başarılarınla gurur duy ve yeteneklerini asla küçümseme. Yani bu kartı gördüğünüz zaman içinizdeki potansiyelin, yeteneklerinizin farkına varmanızı ve bunu açığa çıkarmanızı söylüyor arkadaşlar bu kart size. Aynı zamanda da bu egoyu, yani aslan burada hem potansiyeli hem egoyu temsil ettiği için onu ehlileştirmek ve kendi lehinize kullanmak anlamlarına da gelebilir güç kartı. Geldik 9 numaralı ermiş kartına. Joker kartında sizlere göstermiştim. Joker'in arkasında karlı dağlar var demiştim arkadaşlar. Bakın. Daha aşması gereken, yürümesi gereken yolculukta karlı dağlar var arka tarafında. İşte ermiş o dağların artık tepesindedir. Yani burada artık Joker deneyim kazanmaya devam ediyordur. Henüz yol tamamlanmamıştır ama bakın pelerin üzerindeki pelerine bakın. İşte kirlenmiş yol boyunca, bu aslında yol aldığını gösterir. Karlı dağlar yalnızlığını gösterir. Zaten elinde de bir fener vardır burada ve bu fenerle yolunu bulmaya çalışıyordur. Yani kendi ışığıyla kendi yolunu bulmaya çalışan ve yalnız birinden bahsediyor burada. Kendi iç dünyasına dönmek üzere olan kişiden de bahsedebiliriz. Artık dış dünyadaki yolculuk yavaş yavaş tamamlanmak üzere ki zaten bundan sonra gelen kart kader çarkı ve kader çarkında zaten içsel dünyaya, ruhun karanlık gecesi o tarafa doğru gidiyordu zaten kahraman.
Evet, şimdi ermiş kartı ile ilgili şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Yolda yalnız başına ilerleyen kişi. Bu kart bir inzivadan çok yola adanmışlıktır ve bu adanmışlık bir yalnızlık getirir. Yani bunu bir inziva olarak düşünmeye gerek yok. Bu bir yolculuktur aslında. Yalnız yapılan bir yolculuk. Derinleşmek için yalnız kalmalısın uyarısı da vardır ermiş kartında aynı zamanda. Çok fazla kalabalıkların içinde kendinizi kaybettiyseniz biraz yalnız kalmanız gerektiğiyle ilgili bir uyarı olabilir. İnsanın kendi içine dönmesi ve içindeki bilgeliği keşfetmesidir. Şurada içindeki gücü keşfetmekten bahsetmiştik o potansiyeli güç kartında ve ermiş kartında artık içindeki bilgeliği fark etmeye geldi konu. Dışarıyı tanıyan kişinin artık kendi içindeki büyüyü bulma vakti gelmiştir. Bakın yavaş yavaş iç dünyaya doğru ilerliyor. Bilge adam arketipidir aynı zamanda. Bu şeylerdeki kahramanın yolculuğundaki o Joseph Campbell'ın şablonundaki o bilge adamdan da aslında bahseder ermiş. Hani böyle kahramanın karşısına çıkar, ona yol gösterir, onu eğitir, gaza getirir. Öyle bir bilge ermiş adamdan da bahsedebiliriz ermiş kartı için. Bu adam her zaman kahramanın yanındadır. Rüyalarımıza giren aksakallı dede. Aslında Jung'a göre arkadaşlar bakın şimdi yine burada Jung devreye giriyor. Jung'a göre rüyalarımızda gördüğümüz bu müzevi aslında biziz diyor. Yani rüyamızda gördüğünüz o aksakallı dedenin aslında biz olduğumuzu iddia ediyor. Bilinçaltımız bizimle sezgiler ve rüyalar aracılığıyla iletişim kurar. Bilinçaltımız bilincimize haber gönderir diyor. Yani gördüğünüz o aksakallı dedenin aslında bizi temsil ettiğini, bilinçaltımızın bilincimize bir mesaj gönderdiğini, rüyalar aracılığıyla ya da bazen gündüz düşleri de olabilir, halüsinasyon şeklinde de görülebilir. Böyle durumlarda dikkat edilmesi gereken şey şu ya da alınması gereken mesaj tabii ki kişisel olarak değişir ama içe dönüş, içe dönmek gerektiğiyle ilgili bir uyarı olabilir. Bu yolu sadece kendimizin yürüyebileceğini anladığımız bir dönüm noktasıdır. Yani yol kimseyle yürünmez arkadaşlar. Herkes kendi yolunu kendi yürümek zorundadır bu hayatta. Bu da aslında bu kartta biraz bize onu söylüyor, onu ifade ediyor. Aynı zamanda ermiş kartı en kötü zamanlarda bizlere yetişen Hızır anlamına da gelebilir. Bu kartı gördüğünüzde kim için okuma yapılıyorsa aslında o kişi için bir yardımın geleceğini, böyle Hızır gibi bir yardımın geleceğiyle de ilgili bir anlamı varabiliriz. Şimdi dediğimiz gibi bu kartı gördüğümüzde artık ilk yarı sona eriyor. Yani gündüz kuşağı sona eriyor arkadaşlar. Gece kuşağı başlıyor. Kader çarkından itibaren bu artık ilk yarının son durağı. Ruhun karanlık gecesine doğru yolculuk bu karttan sonra başlayacak. Artık sorularımızın cevaplarını bulmuş olmamız gerekiyor. Yani dünyevi anlamda soruların cevaplarını buraya kadar bulmuş bir şekilde emin olarak ya da yani buraya kadar bulmuş olmamız gerekiyor ve bundan sonra artık sorularımızın cevaplarıyla devam edeceğiz. Yani dış dünyadaki soruların cevaplarıyla devam edeceğiz iç dünyaya doğru. Gölge yanından bahsedelim. Ermiş kartının dünyadaki sorumluluğu unutacak kadar maneviyata yönelmek, aşırı ibadet, dünyevi zevklerden kopma, hayattan zevk alamama gibi konuları içeriyor gölge yanı. Maddiyat ile maneviyat arasındaki dengeyi kuramamak ve bu dengenin bozulması. Şimdi kendini çok fazla böyle kapatan, izole eden, inzivaya çekilen, aşırı derecede ibadete düşen, yalnızlaşan, insanlardan kopan bir kişiden de bahsediyor olabiliriz. Burada bir uyarı var çünkü. İşte maddi ve manevi dünya arasındaki dengeyi kuramamak, aşırı maneviyata kapılmak gibi anlamlara da geliyor. Bu konuda bir uyarısı var. Yani gölge özelliği bu kartın bu. Bunun dışında iç sesini dinlemeyen, aklına estiği gibi davranan, yani şimdi artık tam tersini yani bu gölge özelliğinin tersi anlamına bakarsak, iç sesini dinlemeyen, aklına estiği gibi davranan ve sonunda yoldan çıkan karakter de olabilir. Aynı zamanda
Ermiş kartını gördüğümüzde dediğim gibi kart kombinasyonlarına göre, konuya göre ve kartın nereye geldiğine göre bu anlamlar değişir. Ben burada anlamları söylüyorum. Siz artık bunu kendi hissiyatınıza göre okuyacaksınız. Arkadaşlar ya aşırı maneviyata ve ibadete kapılmak ya da artık yoldan çıkacak derecede iç sesinden kopmak, maneviyatından kopmak anlamlarına da gelebilir ermiş kartı. Aşkla ilgili okumalarda kendi içine fazla kapandığı için eşini ya da partnerini ihmal etme durumlarından söz ediyor olabiliriz. Yani partneriniz ya da kim için bakılıyorsa çok fazla ilgisizse çok kendi içine dönmüş olabilir. İlgi göstermediği için ilişki yıpranma aşamasına girmiş olabilir. Bu gibi konulardan da bahsediyor ermiş kartı. Evet, geldik kader çarkına arkadaşlar. Bakın kader çarkında yani sembolizme gerçekten çok güzel. Burada anlam çok güçlü bir şekilde vurgulanmış her kartta olduğu gibi. Burada artık bir karar veriliyor. Yani ruhun o karanlık gecesine, gece kuşağına giriş için artık son durak burası. Bu döngüde kalmak mı yoksa kendi yolunu çizmek mi? Bir de burada çark olduğu için yani sürekli dönen bir çark. Mesela kader çarkını gördüğünüzde kısır döngülerden de aslında bahsedebiliriz ve artık bu döngüden çıkma zamanının geldiğinden de bahsedebiliriz. Şimdi buraya gelene kadar yol boyunca yapılanların sonucu ve yola nasıl devam edeceğimizi gösterir aslında kader çarkı. Şimdi bu durak önemli. Olan tam da olması gerektiği anda olması gerektiği gibi gerçekleşir. Keşkeler yersizdir. Eğer bir konuda işte ya niye bu başıma geldi, neden bunu yaşadım gibi bir sorunuz varsa ve bununla ilgili bir bakım yapıyorsanız ve kader çarkı geldiyse diyor ki mesajı şu. Olan tam da olması gerektiği anda, olması gerektiği şekilde ve olması gereken zamanda olur. Bunun da mutlaka kadersel bir planı vardır. Yani kaderin bir planı var bununla ilgili. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Cevabını alabilirsiniz kader çarkını gördüğünüzde arkadaşlar. Mesela buraya gelene kadar olan sınavlardan geçemeyen sınıfta kalır. Yani yolda tekrar başa döner ve o dönemi tekrar eder. Kişinin hayatında tekrarlayan döngülerdir. Neden bu hep benim başıma geliyor sorusunun cevabı. Şimdi diyelim ki bir soru soruyorsunuz. Soru şu. Neden hep benim başıma bu geliyor? Kader çarkı size şu cevabı veriyor. Geliyor çünkü sen bu sınavı veremiyorsun. Bu döngüden çıkamıyorsun. Sürekli aynı şeyleri yaşayacaksın ki bu sınavı verene kadar, bunu öğrenene kadar burada kalacaksın ki öğrenilsin. Yani tıpkı bir sınıfta kalmak gibi düşünün. O dersi verene kadar nasıl ki üniversite hayatında ya da eğitim hayatında her neyse nasıl ki geçemiyorsunuz sınıfı aynı şekilde başa dönüyorsunuz arkadaşlar. Bu kart gerçekten çok bu konuda çok anlamlı bir mesaj veriyor. Tekrar yükselmek için dibe vurmak gerektiğiyle de ilgili bir mesajı var bu kartın. Sorulması gereken sorun neden ben olmamalı? Yani burada bu tür konularda kader çarkı hani gördüğünüz yerde anlamanız gereken şey sorulması gereken soru neden ben olmamalı? Bu olaydan ben ne ders çıkarmam gerekiyor olmalı kader çarkında. Anlaşılması gereken konu anlaşılıncaya kadar bu kader çarkı dönecektir. Yani diyor ki sana anlatmak istediğimizi sistem tarafından böyle bir mesaj var. Sana anlatmak istediğimizi anlayana kadar bu çarkın içinde döneceksin. Ta ki anlayana kadar. Anladığında buradan çıkacaksın ve bir sonraki aşamaya geçeceksin. Kader çarkı bize isteklerimizi değil, ihtiyacımız olanı verir. Yani bu kartta her zaman her şeyin istediğimiz gibi olmayacağını, isteklerimizin değil, ihtiyacımız olan şeyleri yaşamamız gerektiğini söylüyor. Yani kim acı çekmek ister, kim kötü bir olay yaşamak ister? Hiç kimse. Ama bu kart diyor ki bunları yaşamak istediğin için değil, istemediğini biliyoruz ama sen yaşamak zorundasın gelişmen için. Bu yolu geçebilmen için. İşte bu yüzden yaşıyorsun. Cevabı bu kader çarkı kartının. Şimdi gölge yanına bakalım.
Sorumluluk almamak ve yaşanılan deneyimlerden çaba göstermeden bir şeylerin değişmesini beklemek. Yani armut piş ağzıma düş durumları olabilir. Ya da akışa bırakmak eylemsizlik değildir. Bakın şimdi akışa da bırakmayı burada aslında anlatabilir. Diyor ki akışa bırakmak eylemsizlik değil. Kişinin kendi hayatını ve geleceğini yönlendirmesi, müdahale edemeyeceklerine uyum sağlamasıdır. Yani konu her neyse o konuyu akışa bırakmak gerektiğiyle ilgili de ciddi bir uyarısı var bu kartın arkadaşlar. Ne için bakılıyorsa o anda akışa bırakmak gerekiyor diyor yani. Aşk anlamına bakarsak aşk hayatının daha iyiye doğru gideceğini, aslında genel anlamda da kadersel anlamda da kaderin iyiye doğru gideceğini söyler ama burada diyor ki sınavlarını verirsen, mesajlarını iyi alırsan. Aynı şekilde aşkta da aşk hayatının iyiye doğru gideceğinden bahsediyor. Aşkta defalarca yaşanmış deneyimlerden de bahsedebilir. O içinden çıkılamayan kısır döngülerden de bahsediyor olabilir. Ancak bu kez her bakımdan ilerlenilecektir. Yani özetle aşkta da olsa, genel anlamda da olsa her ne için bakıyorsanız bu kart size diyor ki gördüğünüz yerde. Evet, sen hep aynı şeyi yaşıyorsun. Tekrar eden döngülerin içine sıkışıp kaldın ve bunun sebebi senin bu buradan alman gereken dersi alamaman. Sen bunu aldığın zaman bu sınavı geçeceksin. Bu kadar açık ve net bir mesajı var Kader Çarkı'nın arkadaşlar. Evet, bu videoda Kader Çarkı'na kadar olan kartlarımızı inceledik. Bir sonraki videoda ise artık dünya kartına olan, yani kalan kartlarımız, dünya kartına kadar olan kartları inceleyeceğiz. Sonrasında da minor arkanalara geçeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğitim videolarımız devam edecek. Lütfen takipte kalın ve desteklemek için abone olup beğeni ve yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Like and subscribe.